Merhabalar, ben Yeşim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz bu ajurlu zikzaklı yukarıya doğru ilerleyen, zikzak yaparak ilerleyen örneğin tarifini, yapılışını anlatmaya çalışacağım. Sarmaşığa da benziyor örneğimiz. Etek ucu dilimli, burada gördüğünüz gibi. Ajurlardan da sanki sarmaşığın yapraklarıymış gibi bir görüntüsü var ve yukarı doğru dediğim gibi zikzaklar çizerek gidiyor. Oldukça hoş, güzel bir örnek. Pek çok yerde değerlendirilebilecek bir örnek. Özellikle hırkalarda çok hoş duracağını düşünüyorum. Bluzda yapılabilir. Tabii pek çok başka yerde de değerlendirilebilir. Şallarda da güzel durur diye düşünüyorum. Arka tarafı ise örneğimizin bu şekilde. Örgüde artırma, eksiltme ve düz ters örgü teknikleri kullanacağız. Örgümüz 8 ilmekten oluşuyor. 8 ve 8'in katları artı 1 ilmek. 2 de kenar ilmeğimiz var. 8, 8'in katları artı 1 ilmek artı 2 kenar ilmeği. Burada 3,5 numara şiş ve pamuklu bir iplik kullandım. Şu anda öreceğim örnekte ise akrilik bir iplik kullanacağım. 3,5 numara şişim var yine. Yeterli sayıda ilmeği 8, 8'in katları artı 1 ve artı 2 kenar ilmeği şeklinde şişime aldım. Hemen ilk sırada örneğin kuruluşuna başlıyorum. Altta herhangi bir sıra gitmiyorum. Gidilebilir de bir sıra haroşa örülebilir de şurada. Ama ben örmeden yapacağım. İsterseniz örebilirsiniz. Buradaki kıvrımı çok artırmak istemediğim için. Evet, birinci sıraya kenar ilmeğimi düz alarak başlıyorum. Bu örneğe dahil değil. Örneğimiz buradan başlıyor. 2 ilmeği sağa beraber keserek alıyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Ve 4 düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 düz ördükten sonra şimdi örneğimize buradan başladık ve şuradaki ortadaki kısma geldik. Burayı yapmak içinse 3 ilmeği beraber keseceğiz. Bunun için 2 ilmeği sağ taraftan örmeden sağ şişime geçiriyorum. 3. ilmeği düz örerek alıyorum. Boş aldığım, örmeden aldığım ilmeklerimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçerek 3 ilmeği kesmiş oluyorum. Ve tekrar en başa gelmiş oluyoruz. Burada ikili kesmiştik. Artık üçlü kesiyoruz. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum ve 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 düz ördükten sonra tekrar üçlü kesme işlemini yapıyorum. 2 ilmeği sağ taraftan şişime alıyorum. Bir örüyorum ve örmeden aldığım bu 2 ilmeği beraber ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyorum. Hemen arkasından bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum ve 4 düz ilmek örüyorum. 2, 3 ve 4 düz ilmek ördükten sonra tekrar aynı şeyleri yapıyorum. 2 ilmeği beraber örecekmiş gibi sağ taraftan yönünü değiştirerek sağ şişime alıyorum. 3. ilmeği örüyorum ve örmeden aldığım bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Böylece ortadaki ilmek burada ön kısımda yer almış oluyor ve çizgimiz bu şekilde oluşuyor.
Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir artırıyorum, bir düz örüyorum, tekrar bir artırıyorum ve 4 düz örerek sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde örerek devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimde buradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve arka taraftan beraber örerek kesiyorum. Sıranın sonundaki son ilmeğimi düz örerek sırayı tamamlamış oluyorum. İkinci sıra örgünün arka yüzünde ise herhangi bir işlem yapmıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü ile örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Evet, örgümün ön yüzünde 3. sıradayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği yine sağa doğru beraber keserek alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Burada bir artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Ve bir artırma daha yapıyorum. Sonrasında 3 düz örüyorum. 2 3 3 düz ilmek ördükten sonra ortadaki şu çizgiye gelmiş oluyorum. Bu ikinci ilmeği önde görebilmek için 2 ilmeği sağ taraftan örecekmiş gibi şişime alıyorum örmeden. 3. ilmeği örerek örüyorum ve bu 2 ilmeği onun üzerinden geçiriyorum. Sonrasındaki ilmeği örerek alıyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Ve 3 düz ilmek daha örüyorum. İkinci örneğimizi de böylece tamamlamış oluyoruz. Tekrar bu kısma geliyoruz. Ortadaki şeridi yaptığımız kısma 2 ilmeği örmeden şişime aldım. 3. ilmeği ördüm ve örmeden aldıklarımı ördüğümün üzerinden geçirdim. Evet, 3 ilmeği bir arada kestikten sonra hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Burada bakın ajurun üzerine geldim. Bir artırıyorum, bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum ve 3 ilmek 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra tekrar kesme noktama geliyorum. 2 ilmeği sağdan beraber örmeden şişime alıyorum. 3. ilmeği örüyorum. Örmeden aldığım ilmekleri ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar bir düz örüyorum, bir artırıyorum, bir düz örüyorum, bir artırıyorum ve sıra sonunda 1 2 3 düz ilmek ördükten sonra 2 ilmeğin en sonda yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum ve son kenar ilmeğimi örerek 3. sırayı da tamamlamış oluyorum. Arka sıra 4. sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 5. sıra ön yüze geldiğimde tekrar kenar ilmeğimi ben örmeden alıyorum. Siz örerek alıyorsanız örerek alınır. Kenar ilmeğimi aldıktan sonraki 2 ilmeği beraber sağa doğru keserek alıyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Bir sonraki ilmeği de örüyorum. Yani 2 beraber kestikten sonra 2 düz ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Buradaki ilmek sayılarımız devamlı azalıyor.
bu taraftaki. 2 ilmeği beraber sağ şişime geçiriyorum örmeden. 3. ilmeği örerek alıyorum. Bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Arkasından 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime geçiriyorum örmeden. 1 ilmek düz örüyorum. Bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. 2 düz örüyorum. Ve ortadaki ilmek önde kalacak şekilde 3 ilmeği, ikisini örmeden şişime alıp üçüncüsünü örüp örmeden aldıklarımı üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir artırıyorum. Sıra sonuna geldiğimde 2 düz ilmeği ördükten sonra 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sola doğru beraber keserek alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. 6. sıra arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Evet, 7. sıra ön yüze geldiğimde bakın örneğim şekillenmeye başladı. Artırma ve kesmelerimi şu düz ilmeği bu şekilde takip ederek yapıyorum. Bundan bir öncesinde bir artırma oluyor. Buradan da takip edebilirsiniz. Bir de kenarlarda bu 2 sağa ve sondaki 2 sola kesimler bütün örgü boyunca oluyor. Yani bu sabit bu şekilde bütün örgü boyunca devam edecek. 2 tane sağa doğru kestikten sonra 1, 2 ve 3 düz ilmek örüyorum. Her sıra bu taraftaki ilmeklerim artıyor, bu taraftaki ilmeklerim azalıyor. Bir artırıyorum, bir düz ilmek alıyorum, örüyorum, bir artırıyorum ve artık bir ilmek örüyorum ve ortadaki çizgiye geliyorum. Oradaki üçlü kesme işlemimi yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra bir artırıyorum, bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum, bir düz örüyorum. Burada üçlü kesme işlemi yapmam gereken yere geliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeği sola doğru keserek örgüyü tamamlıyoruz. Arka yüzde de tamamen ters örüp 9. sırada geliyorum. Dediğim gibi bu sıra sonundaki kesme işlemi bütün örgü boyunca sıra başındaki ve sıra sonundaki, sıra başında sağa doğru, sıra sonunda sola doğru ikili kesme yapıyoruz. Bu bütün bir örgü boyunca bu şekilde devam edecek. Sıra başında ve sıra sonunda arka yüzde herhangi bir işlem yapılmıyor. Bütün arka yüz ters olarak örülüyor. 9. sıra ön yüze geldiğimde tekrar kenarda her zaman yaptığım gibi kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum, örerek kesiyorum ve arkasından 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördükten sonra bir artırıyorum, bir düz örüyorum, tekrar bir artırıyorum ve artık burada örecek hiçbir düz ilmeğim kalmadı. Çizgiye kadar gelmiş oldum ve burada bir üçlü kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 1, 2,
3 4 düz örüyorum. 4 düz ilmek ördükten sonra bir artırıyorum, bir düz örüyorum, bir artırıyorum ve tekrar kesme işlemini yapıyorum. Üçlü kesme işlemini sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ederek geliyorum. Sıra sonunda 2 ilmeği, kenar ilmeğinden önceki 2 ilmeği sola doğru beraber örerek kesiyorum. Son ilmeğimi de örüp arka yüzü ters örüyorum. 11. sıra ön yüze geldiğimde artık ajurlarımın sola doğru eğimi buradaki çizgiye dayanmış durumda ve sağa doğru ajurlarımı eğmem gerekiyor. Artık sağa doğru hareket edecek ilmeklerimiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmeği beraber örerek alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 ve 3. Artık buradaki çizgim bu şekilde devam edecek. Bir artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Ve üçlü kesme işlemimi burada bu 3 ilmek üzerinde yapıyorum. Evet. Tekrar 1 2 3 ilmek örüyorum. Bakın buradan dönüyoruz. Bir artırıyorum, bir düz örüyorum, tekrar bir artırıyorum, bir düz örüyorum ve burada üçlü kesme işlemimi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar 13. sırada 2 3 bir kere daha yapalım. Bir artırıyorum, bir düz örüyorum, bir artırıyorum, tekrar bir düz örüyorum ve üçlü kesme işlemimi yapıyorum. 13. sıraya kadar ön yüzde bunları tekrar ederek arka yüzde ters örgü örerek geliyorum. 13. sıra ön yüze geldiğimde gene her zamanki gibi kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum. Ve bu sefer 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. 1 2 ilmek düz ördükten sonra tekrar üçlü kesim yaptığım yere geliyorum. 3 ilmeği ortadaki önde olacak şekilde kesiyorum. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum, bir düz örüyorum, bir artırıyorum, 1 2 düz örüyorum ve buradaki 3 ilmeği beraber keserek alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeği sola doğru birlikte kesiyorum. Kenar ilmeğimi örüp arka sırayı da ters örüp 15. sırada geliyorum. 15. sıraya geldik. 15. sırada kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeği sağa doğru beraber keserek örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği bir arada keserek alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ederek bu sırayı da tamamlıyorum. Kesim yaptıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. Düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum.
1 2 3 ilmek düz örüyorum ve tekrar üçlü kesme işlemini yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka sırayı ters örüyorum ve 17. sırada tekrar görüşürüz. 17. sıra ön yüze geldiğimizde artık sıralarımızı tamamlamış olduk ve tekrar birinci sıradan itibaren yaptıklarımızı 17 sıra daha yukarıya doğru devam edeceğiz. Tekrarını yapacağız. Şimdi birinci sırayı tekrar son kez birlikte yapalım. Bir kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeği beraber örerek sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Tekrar bir artırdım. 1 2 3 ve 4 ilmek düz ördüm. Bunlar birinci sırada yaptığımız işlemler. Tekrar 3 ilmeği ortadaki ilmek önde olacak şekilde keserek aldım. Ve bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım ve 4 düz örerek 2 3 4 tekrar üçlü bir kesme işlemi daha gerçekleştirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu bizim örneğimizin birinci sırasıydı. 17. sırada tekrar birinci sıradan başlayarak yukarıya doğru devam ediyoruz. Bu şekilde örneğimiz oluşuyor. Ben birkaç sıra daha yukarıya doğru gideyim. Ondan sonra örneğimizin akrilik iplikte de nasıl göründüğüne birlikte bakalım. Evet, ben yukarıya doğru bir miktar daha ördüm. Gördüğünüz gibi oldukça hoş bir örnek olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hoş bir örnek. Pek çok yerde değerlendirebileceğimiz bir örnek. İsterseniz tek olarak da bir yerlerde örneklerin arasında kullanabilirsiniz. Tek kullandığınızda ama bu üçlü kesimler yerine her iki tarafta tekerli kesimlerin olması gerek. Onun dışında dediğim gibi çok hoş bir örnek oldu. Hem akrilikte güzel durdu hem de pamuklu iplikte. Şöyle her ikisini görelim. Oldukça güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yorumlara öneri ve görüşlerinizi yazmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın.